Programımız kaldığımız yerden devam ediyor. Şu anki konuğumuz estetik diş hekimi Cem Niş. Cem Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederim hocam. Siz nasılsınız? Çok teşekkürler. Çok uzaklardan geldiniz bizim için. Sağ olun, Evet. ayağınıza sağlık. Öncelikle kendinizden ve mesleğinizden biraz bahseder misiniz? Tabii ki. Ben Cem Niş, diş hekimi ve diş teknisyeniyim. Yaklaşık 10 senedir Kosova'da yaşıyorum. Peki minimal invaziv dediğimiz diş hekimliği nedir acaba? Dokuya en az hasar vererek işlemi sonuçlandırmak. Diş hekimliğinde de diş dokusuna dokunuşlarımızı en minimuma indirerek estetik bir sonuç elde etmeyi amaçlıyoruz. Bu şekilde çalışmalarımızı bu kavram üzerine yapıyoruz. Şimdi son yıllarda özellikle diş hekimliği hakikaten ben bir kabuk değiştirme döneminde diyorum. Yani o eski diş hekimliği uygulamalarının pek çoğu artık kalmadı. Yepyeni uygulamalarla, yepyeni işlemlerle çok hızlı bir tedavi modalitesi belirlendi ve buna uygun bir şekilde tedaviler farklı şekilde dizayn ediliyor. Ki buradaki en önemli olaylardan bir tanesi dijital diş hekimliği. Siz de bu konuya çok hakim bir hekim olarak bu dijital diş hekimliği uygulamaları nedir, neler yapıyor, neler yapıyorsunuz biraz bahseder misiniz? Tabii ki şimdi teknolojinin gelişmesiyle diş hekimliği de dijitalleşti diyebilirim. Dijital diş hekimliği geleneksel yöntemlerle yaptığımız çalışmaları bilgisayar destekli tasarımlarla, üretimlerle yaptığımız olanak sağlayan çalışmalar. Artık eskiden hastalarımız bize geldiğinde konvansiyonel yöntemlerle aldığımız ağız ölçülerini 30-40 dakika gibi bir sürede yapıyorduk. Artık bunları dijital ağız içi taramalarla, kameralarla 3 ila 5 dakika gibi kısa bir zamanda bitirebiliyoruz. Tabii bu hem zaman olarak hekim, teknisyen ve hastaya avantaj sağlıyor. Diş hekimliği, dijital diş hekimliğinde avantajlar eskiden geleneksel yöntemlerle aldığımız ağız ölçüleri ortalama hazırlık süresiyle birlikte 30-40 dakika gibi bir zaman alıyordu. Şimdi ağız içi intraoral kameralarla bu aşama 3 ile 5 dakika içerisinde bitebiliyor. Tabii bu hasta rahatlığı açısından da çok önemli. Çünkü öğürme refleksi olan ve mide bulantısı olan hastalarda özellikle bu sistem çok avantaj sağlıyor. Çünkü bir silikon ölçü almak için hastanın ağzına, hastanın ağız ölçüsünde kaşıklar sokuyoruz. Tabii bu rahatsız edici bir işlem. Dijitalde hastanın ağız içerisinden dijital ölçüyü bir optik kamera ile çok rahat bir şekilde alabiliyoruz. Bu hasta için çok avantajlı ve rahat bir, konforlu bir süreç oluyor. Daha sonra bu ölçüyü laboratuvara ulaştırmamızda sadece bir maile bakıyor. Burada hem hasta hem hekim hem de diş teknisyeni zaman olarak çok büyük bir tasarruf elde ediyor. Peki hocam bu yöntemin aslında bir avantajlarından bir tanesi galiba milimetrik çalışılabiliyor. Doğru mu? Tabii ki yani dijitalin sağladığı şey ölçünün hassasiyeti de. Yani dijital alınan bir ölçü konvansiyonel yöntemlerle alınan bir ölçüden çok daha milimetrik, çok daha hassas bir ölçü olabiliyor. Hatasız yani çalışma açısından. Evet. Hem teknisyene gönderdiğinizde, bir laboratuvara gönderdiğinizde de bu gerçekleşiyor. Hem sizin yaptığınız ölçüleri de etkiliyor. Peki hastalara uygulama esnasında simüle edebiliyor musunuz? Simülasyonla gösterebiliyor musunuz? Rengini, boyutunu, şeklini? Tabii ki. Hastayla olan iletişimimiz de burada bize avantaj sağlıyor. Çünkü ölçüyü aldıktan sonra dijital olarak hastaya ekranda aynı şekilde nerede ne gibi düzeltmeler yapacağımızı orada anlatabiliyoruz. Hastayla olan iletişimimiz çok daha iyi oluyor ve tedavi süreci çok daha bilinçli bir şekilde başlanabiliyor. Artık muayene dediğimiz konu aslında yani farklı bir boyuta taşın değil mi? Bu aslında muayene de değişti. Fizik muayene dediğimiz şey artık dijital kameralarla tabii ki. Yani şimdi görsel. Tabii ki eskiden şimdi hasta geldiğinde biz ona anlatırdık. O kafasında oluşturduğu bir şekil, bir şemal tabii teknik olarak bir bilgisi olmadığı için doktor olarak o kendi kafasına bir şekil oluşturuyordu. Ama şimdi biz görsel olarak bir şey sunduğumuzda hastayla oturup ekran başında neyi nasıl yapacağımızı
hastanın beklentilerini, bizim yapılabilirliklerimizi teknik kısımda, klinik kısmında anlatarak görsel olarak sunduğumuzda çok daha sağlıklı bir iletişim kuruyoruz. Yani bu şey gibi mimaride var ya, render yaparlar, böyle 3 boyutlu Evet, 3D evet. tasarım Tabii ki, yaparlar. tabii ki. Bunu aslında diş hekimliğinde uyguluyorsunuz. Evet. Bir mimar gibi bir proje çiziyorsunuz Tabii ki. ve bu projeye uygun bir şekilde diş tasarlayıp hastaya uyguluyorsunuz. Tabii yani diş hekimliği zaten içerisinde mimarlığın, geometrinin, dizaynın, tasarımın, fotoğrafçılığın olduğu yani geniş bir meslek dalını içerisinde barındıran bir meslek. Gerçekten inanılmaz bir boyut yani, bu hakikaten insanlar artık görerek yapıyorlar her şeyi. Evet. Bu da müthiş yani, sizin ellerinizde böyle cereyan ediyor. Peki hocam, şimdi siz Kosova'da çalışıyorsunuz. Hastalarınız diyelim ki yurt dışından geldi. Avrupa'dan olabilir, ülkemizden olabilir. Gelen Tabii. hastalar sizinle nasıl kontak kuruyorlar? Birinci sorun bu. İkincisi, onlar için bu süreyi nasıl organize ediyorsunuz? Çünkü bu dijital diş hekimliği işinizi çok hızlandırdı. Evet. Biraz bundan, detaylardan bahseder misiniz? Bize gelen hastalarda ilk önce hastayla konsültasyon yapıyoruz. Daha sonra hastanın fotoğraflarını çekiyoruz profesyonel olarak. Daha sonra bu çektiğimiz fotoğrafları 3 boyutlu ya da 2 boyutlu olarak Smile Design dediğimiz gülüş tasarımı programlarına yüklüyoruz. Ve hastanın ağız içi, yüz fotoğrafları burada yapılan tasarımla birlikte hastaya sunuluyor. Daha sonra hastanın beklentileri ve bizim yapabilirliklerimiz konuşuluyor ve hastanın beğendiği bir dizayn uygulama aşamasında çalışmaya başlıyoruz. Peki ne kadar sürüyor böyle bir tedavi süreci? Mesela bir gülüş tasarımı isteyen bir kişi, dijital bir planlama yapıldı. Sonra arkasından hemen uygulamaya geçtiniz. Diyelim ki kron uygulayacaksınız hastaya, diyelim ki bir lamina uygulayacaksınız ya da bir ortodontik tedavi planlayacaksınız, gülüş tasarım planlayacaksınız. Ne kadar bir süreç alıyor? Şimdi hastaların fotoğraflarını çektikten sonra Smile Design programında yaklaşık 10 dakika, 15 dakika içerisinde hastaya görsel bir sunum yapıyoruz. Daha sonra tedavi başladıktan sonra eğer tek kronlu bir işse biz kronu hazırladıkladıktan sonra dijital olarak ölçüsünü alıp kazıyıcılarla, hazır prefabrik blok kazıyıcılarla, seramik kazılar bloklarla makineye bunu veriyoruz. Hastanın diğer diş tedavileri yapılırken orada seramikten dişi üretiliyor. 10 dakika içerisinde bir dişi üretebiliyoruz ve hastaya diğer tedavilerini yaparken restoratif bir çalışmayı 10 dakika içerisinde hastanın ağzına uyarlayabiliyoruz. Peki total bir diş planlamasında bu süre ne kadar oluyor? Yani birkaç gün mü sürüyor? Nasıl oluyor? Yani total olarak aldığımızda 1 hafta 10 gün gibi bir sürede hastanın restorasyonlarını, laboratuvar aşamalı bir çalışma yapacaksak 1 hafta 10 gün süre bir zaman alıyor. Dijital diş hekimi tabii en büyük avantajlarından bir tanesi, bir defa koyuyorsunuz ve oturuyor. Yani çünkü eskiden nasıldı? İşte olmadı, biraz kısalt, Evet, işte evet. dişler basmadı, ısırım bozukluğu var. Bu konuda ne diyeceksiniz? Evet, dijitalin bize sağladığı avantaj da bu. Çünkü program içerisinde artikülasyon dediğimiz hastanın kontak dişleri, komşu dişleri olan kontağı, oklüzel dediğimiz kontak noktaları hepsi belirleniyor. Orada aşındırmalar dijital ortamda yapılıyor. İş bittikten sonra ağza taktığımızda dijitalde neyse ağza da aynı şekilde birebir uyum sağlıyor. Yani hata oranını son derece azaltmış bir Tabii yöntemden ki. bahsediyorsunuz. Peki ileriye dönük planlarınız nedir hocam? Şimdi ben bir dental firmasının eğitmenliğini yapıyorum. Estetik alanında hem diş hekimlerine hem de diş teknisyenlerine eğitimler veriyorum. Laminalar üzerine uluslararası makaleler yazıyorum. Bunların sayısını çoğaltıp hem kendimi geliştirip hem de katılımcılarımı geliştirip hastalarımıza daha iyi hizmet vermeyi amaçlıyorum. Çok ileri boyutta bir aslında planlama bu. Çok güzel, çok başarılı yani Evet, hakikaten. teşekkür ederim. Peki yurt dışında hemen her yerden şeyleriniz geliyor mu? Fellow'larınız geliyor mu? Katılımcılarınız, yani diş hekimi arkadaşlar geliyorlar mı eğitim almak için yanınıza? Evet, yani çalıştığımız firmalar zaten tanıtımlarını yapıyor. Daha sonra hem yurt içi hem yurt dışı Türkiye'de de kurslar veriyorum. Gerek
burada olsun, gerek orada olsun yurt içi ve yurt dışı eğitimler veriyoruz. Peki kliniğinizde mi laboratuvarınız var yoksa laboratuvar için başka bir merkez mi kullanıyorsunuz? Kliniğimizin bünyesinde laboratuvarımız, o da aynı şekilde dijital bir laboratuvar. Hastadan ölçülerimizi aldığımızda direkt laboratuvara mail olarak iletiliyor ve çalışmalar aynı şekilde başlıyor ve çok kısa bir sürede çalışmalarımızı tamamlıyoruz. Yaptığınız işte aslında hem diş teknisyenliğiniz olduğu için, üzerine diş hekimliği okuduğunuz için bu iki parametreyi birleştirmişsiniz. Bu çok müthiş bir şey yani. Evet, onun avantajını da tabii hastalarda yaşıyor çünkü işe başlarken klinik aşamalarından sonraki aşama olan laboratuvar aşamalarında nasıl bir tasarım, nasıl bir çalışma yapacağımı öngörebiliyorum. İki kısımda da tabii bu da çalışmalarımı daha kolaylaştırıyor. Çok teşekkür ederim vermiş olduğunuz bu güzel sunum için. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Bugünkü program konumuz estetik diş hekimi Cem Niş idi. Kendisine vermiş olduğu bilgiler için tekrar teşekkür ediyoruz. Programımız kaldığımız yerden tüm hızıyla devam ediyor.